Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlere bu mozaik desenli kare motif çalışmasını hazırladım. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapımı oldukça keyifli ve hızlı ilerliyor. Bunu yaparken ben akrilik ipler kullandım örnek çalışması için. Ayrıca 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Burada gördüğünüz gibi ortada tek bir renk kullanıp şu sıralarda ise iki rengi tekrar ederek ilerledim ve ortadaki motiften sonra sanki dışa doğru açılıyormuş görünümünü elde ettim. Şöyle bir tane de bakın burada her iki sırada renkleri değiştirdim ve motifimizin görünümü çok farklı oldu. Dilediğiniz gibi renkleri sıralayarak farklı mozaik desenli motifler elde edebilirsiniz. Dilerseniz tek parça örerek kare battaniye yapabilirsiniz. İsterseniz böyle kareler halinde örerek birleştirip dikdörtgen battaniyeler yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi çanta çalışmalarında değerlendirebilirsiniz. Renkleri istediğiniz gibi sıralayarak farklı farklı motifler elde edebilirsiniz. Böylece size özel bir motif çalışması olur. Çünkü bu motifte gerçekten renklerin kullanımıyla ilgili çok farklı görünümler elde edebiliyorsunuz. Evet, hazırsanız ve videolarımın devamı için kanalıma abone olduysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken tığıma bir başlangıç ilmeği attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine batıyorum ve kaydırmayla kapattım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir daha çektim. Hemen 2 ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir, 3 ikili trabzan. Klasik motif başlangıcı yapıyoruz. 2 ve 3. Tekrar 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Hemen bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Şöyle 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Hemen boşluğun içine bir ikili trabzan. Toplamda 2 ikili trabzanımız var. Burası bizim ilk köşemiz. Yarım köşe yaparak başladım. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yani burada 3 tane trabzanımız oldu. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine, yani köşeden önceki trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar boşluğa 2 ikili trabzan. 2 zincir, yine köşe boşluğuna 2 ikili trabzan. Tekrar trabzanın üzerine, ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bir zincir, hemen bir atlıyorum, diğerinin üzerine bir ikili trabzan. Köşeye geldim, 2 ikili trabzan. 2 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen yarım köşemizi tamamlıyorum. 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Yine burada sonda bir tane daha yaptım. 3 tane oldu. Şimdi bir ip aldım ve ilk zincirin içine batıyorum. Hemen bir ilmek çıkardım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Hemen boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Burada şaşırmayalım. Bu ikinci sırada sadece 2 trabzan yapıyoruz köşede. Şimdi 3 ikili trabzan, yani zincirimizle beraber burada 3 ikili trabzanımız var. Şimdi devam ediyorum. Hemen buraya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar yanındakinin üzerine bir ikili trabzan daha yaptım. Burada bir tane bırakıyorum. 2 zincir,
Şimdi bir tane bırakıyorum, boşluğu atlıyoruz, yine ilk trabzanı atlıyoruz, son ikinin üzerine yine 2 ikili trabzan, tekrar köşeye 3 ikili trabzan. Burada şaşırmayalım. Toplamda 5 tane trabzanımız oldu burada. Yine 2 zincir, 3 ikili trabzan, şimdi sırasıyla 2 ikili trabzan daha yapıyoruz. Arada 2 zincirimiz var. Zincirleri çok sıkı çekmeyelim. 1 2 3 boşluk atlıyoruz, 2 zincir çekiyoruz. Hemen son ikinin üzerine 2 ikili trabzan ve aynı şekilde köşeye 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzanla devam ediyoruz. Üçüncü sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman bakın burada yine köşenin içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Ve bir ilmek çıkardım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, rengimi değiştirdim. Herhangi bir köşe boşluğuna batıyorum. Buraya direkt sık iğne yaparak başlıyorum. Hemen yanına bir sık iğne daha yaptım. Şimdi sıradan devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne daha yaptım. Köşeyle beraber 7 tane oldu. Bir ip aldım. Şimdi hemen bir alt sıradaki şu trabzanımızın şöyle üzerine battım. Buradan tığımı öne çıkardım. Buradan ipimi aldım. Şöyle biraz uzattım ve sık iğnemin boyuna gelecek şekilde ikili trabzan yaptım. Şimdi tığıma 2 defa ipimi aldım. Üçlü trabzan yapacağız. Hemen ilk sıradaki şu bir trabzanımızın üzerine batıyorum. Buradan yine tığımı dışarıya çıkardım. Biraz uzatıyorum. İkisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar bir ip aldım. Şimdi burada bir tane trabzanımız var. Hemen buraya batıyorum. Yine buradan biraz uzattım ve ikili trabzan yaptım. Şimdi sıradan devam ediyorum. Trabzanların üzerine sık iğne yapacağız. Köşe boşluğuna 4 sık iğne, 2 3 ve 4. Tekrar sıradaki trabzanların üzerine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Şimdi bir ip aldım. Bir kez daha göstereceğim. Hemen bir alt sıradaki şu trabzanımızın üzerine battım. Tığımı dışarıya çıkardım. Buradan bir ip aldım. Biraz uzattım ve buraya bir ikili trabzan yaptım. Yani buradaki trabzanlarımızı tam sık iğnenin boyunda, yani hatta şöyle azıcık geçebilir de. Çünkü o zaman aşağıya doğru inme yapar bu sırada. Hemen 2 defa ipimi aldım. Şimdi ilk sıradaki trabzanın üzerine battım. Uzattım. İlk 2, diğer ikisini ve son 2'yi birlikte topladım. Tekrar bir ip aldım. Hemen buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi sıradan yine sık iğnelerle devam ediyoruz. Şimdi ipimi de gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada şöyle üzerine örerek gizliyorum. Yine köşenin içine 4 tane sık iğne yaparak bu sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Sona geldiğimiz zaman hemen yarım köşemizi tamamlıyorum. 2 sık iğne daha yapıyorum buraya. Hemen tığımı değiştireceğim. Şöyle küçük numaralı bir tığ ile şu baştaki ilk sık iğnenin
üzerine batıyorum. 2 ilmeği aldım. Buradan kaydırmayla kapattım. Hemen ipimi kesiyorum. Tekrar kaydırma yapmış olduğum sık iğnenin arkasından battım. İpimi arkaya çektim. Yeni rengimle devam ediyorum. Şimdi sizler burada her sırayı da farklı renklerde örebilirsiniz. Sadece şurada kullanmış olduğunuz rengi sabit tutacaksınız. Bunu her zaman aynı renkle yaparsanız daha güzel görünür. Bundan sonra da zaten 2 sıra yaptıktan sonra yine sık iğne sıramızı yapacağız. Her 2 sırada renginizi değiştirebilirsiniz. Dilerseniz de her sırada renginizi değiştirebilirsiniz. Şimdi ben hemen rengimi değiştirdim. Şu köşede şöyle 4 tane sık iğnemiz var. Bakın şurada 1, 2, 3. sık iğnenin üzerine batıyorum. Hemen buraya yine şöyle sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Sıradaki sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Yine sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Toplamda 4 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Şimdi sırasıyla 7 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar bir zincir, hemen bir atlıyorum. Yine 4 tane ikili trabzan. Şöyle 4. ikili trabzanım. 2 zincir. Şimdi sıradaki sık iğnenin üzerinden devam ediyorum. 2 zincir çektim köşede. Tekrar 4 ikili trabzan yapıyorum sırasıyla. Ve dördüncüsü tekrar bir zincir, hemen bir tane atlıyorum ve 7 ikili trabzan. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'si. Tekrar bir zincir, bir atlıyorum. Sırasıyla 4 ikili trabzan. Köşede yine 2 zincir çekerek devam edeceğiz. Aynı şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Şimdi tekrar rengimi değiştirdim. Bundan sonra köşelerde her zaman 2 tane ikili trabzan yapacağız. Yani sadece şurada 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Burada zaten bakın burada 2 tane vardı. Burada 3 tane yaptık. Bundan sonra her zaman köşelerde 2 tane ikili trabzanımız olacak. Bunu şaşırmayalım. Hemen bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi sıradan devam ediyorum. Sizler bu sırayı aynı renkle de devam edebilirsiniz. Ben her sırada renk değiştirdiğimizde nasıl göründüğünü göstermek istedim biraz. Şimdi bu sırada bakın 2, 4, 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada bir taneyi bırakıyorum. 2 zincir, alt sırada bir zincir çekmiştim. Şimdi bu ilkinde bırakıyorum. Tekrar sonda bir tane kalana kadar burada yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. Tekrar 2 zincir. Bakın bir başında bir tane de sonunda kalacak. Yine ilkini atlıyorum. Hemen sıradan devam ediyorum. Burada 3 tane ikili trabzanımız var. Köşeye geldim. Buraya 2 ikili trabzan. 2 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Şimdi tekrar devam ediyorum. Sonda bir tane kalana kadar.
Burada yine de trabzanlarımızı sayalım. Bazen kayma yapabiliyor. Şöyle sonda bir tane bıraktım. Burada 5 tane trabzanım var. 1 2 zincir. Şimdi tekrar 1 2 3 tane bırakıyorum. Arada bir zincir boşluğumuz var. Hemen buraya sırasıyla 5 tane ikili trabzan. Ve beşincisi tekrar sonda bir tane bıraktım. 2 zincir ve ilkini bıraktım. Tekrar 3 ikili trabzan, köşeyle beraber 5 tane ikili trabzanımız olacak. Yani bu sırada hep 5 ikili trabzan, 2 zincir aralarda, tekrar 2 zincir çektim. Şöyle gösterecek olursam, bakın alt sırada da 4 7 4 şeklinde ilerliyor. Şimdi 3 sıranın tekrarını yapacağız bundan sonra. Yani şu orta kısmı kurduktan sonra artık 3 sıranın tekrarını yapıyoruz her zaman. Sırayı tamamladım. Tekrar beyaz rengimle devam edeceğim. Yine herhangi bir köşe boşluğunun içine battım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi sıradan devam ediyorum. 2 3 4 ve 5 tane daha sık iğne yaptım. Burada toplamda 7 tane sık iğnemiz var. Bir ip aldım. Hemen bir alt sıradaki trabzanın üzerine battım. İpimi biraz uzattım ve bir ikili trabzan yaptım. Tekrar tığıma 2 defa ipimi aldım. Şimdi şuraya batacağım. Hemen buraya battım. Çünkü burada artık desenimiz birleşmeye başlıyor. İlk ikisini, son ikisini birlikte topladım. Şimdi hemen sıradan, bakın buradaki trabzanın üzerine battım ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sıradan devam ediyoruz. 5 tane sık iğne. Ve 5. sık iğnem, hemen bir ip aldım. Alt sıradaki trabzanın üzerine battım. İlmeğimi uzattım ve ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 defa ipimi aldım. Hemen buradaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Tığımı öne çıkartıyorum. Ve üçlü trabzan. İlk ikisini, diğer ikisini, son ikiyi birlikte topladım. Tekrar bir ip aldım. Hemen buradaki trabzanın üzerine batıyorum. Tığımı öne çıkardım. İkisini birlikte topladım. Şimdi sırasıyla yine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeyle birlikte tabii ki. Hemen köşenin içine de sırasıyla şimdi 4 tane ikili 4 tane sık iğnemiz var. Yani burada 5 tane sık iğnemiz var. Yine sıradan devam ediyoruz. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Hep aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım. Size yeni sırayı tekrar göstereceğim. Başlangıcını sadece. Hemen burada bir ikili trabzanımı yaptım. Ve üçlü trabzanla devam ediyorum. Evet, ben son sıramızı tamamladım. Sonra da size gösterebilmek için burada bir başlangıç sırası yaptım. Bundan sonra 1 2 3 sıranın tekrarı ile devam ediyoruz. Bakın başta başladım. 4 7 7 4 şeklinde. Sıralar arttığı zaman bu ortadaki 7'ler de artacak. Şimdi burada şu 4 sık trabzanımızı yaparken şu köşede 4 tane sık iğnemiz var. Burada kaydırma yapmayalım. İlmekler bu tarafa doğru yattığı için burada üçüncüsünden değil de dördüncüsünden başlayabilirsiniz ya da ikincisinden başlayabilirsiniz. O zaman şu 7 trabzanımızda kayma olacaktır. Yani her zaman şu 3 trabzanımızın 2 öncesinden başlıyoruz
ve sonrasında da 2 tane yapıyoruz. Eğer burada hata olmuşsa kayma yapmıştır. Buna dikkat edelim. Bundan sonra dediğim gibi hep aynı şekilde ilerliyor. Şimdi yeni sırada burada 4 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir, yine 4 tane ikili trabzan, 1 zincir, 1 atlıyoruz. 7 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Yeni sırada, yani şu sıramızda köşe boşluğunun içinden başlayacağız. 2 ikili trabzan ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani şurada 1, 2, 3 tanesinin üzerine yapıp bir tanesini bırakıyoruz. Burada da bir taneyi bırakıyoruz. Arada ikinci sırada 2 zincir çekiyoruz. Bunu unutmayalım. Eğer şaşırırsanız yine tekrar şu sıraları yaptığımız yere çekerek de videoyu devam edebilirsiniz. Evet, son sırayı da zaten her zaman aynı şekilde ilerliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.